İmparatorluğu'nun önemli komutanlarından bir tanesi. Bizim un kapanı. Olmuş size kapanı kapani. Trigona Parano cezalandırılmış. Lux adı verilen bir sütçü dükkanı tarihini bize fısıldıyor. Kore'ye uzanacağız ve hello! Bugünkü anlamda bir üniversite değil. Hadi size bir düşünme süresi. İsmi Arabella. Ben Deniz Nur Büyükyörük. Ajanda'ya hepiniz hoş geldiniz. Ajanda'nın bu bölümünde neredeyiz değerli dostlarım? Yunanistan'ın ikinci büyük şehri. Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Makedonya bölgesinde konumlanan Kuzey Yunanistan'daki Selanik'teyiz. Selanik'i hep birlikte keşfedeceğiz. Tarihi dokusuna ve enteresan hikayelerine hep birlikte değineceğiz. Ama sadece bununla mı sınırlı? Sonuna doğru burada nerede yaz tatili yapılır sorusuna cevap niteliğinde olarak Halkidiki'yi hep birlikte keşfedeceğiz. Kıbrıs, Yunanistan arasının yanında bir yerde. Halkidiki'nin Kassandra Yarımadası'nda Pefkori'ye uzanacağız ve hello, hi. Ay çok tatlılar. Pefkori'ye uzanacağız sevgili arkadaşlarım ve bunun devamında da Sitonya Yarımadası'nın hemen girişindeki Nikitiye Trani Amuda'ya uzanacağız. Neler konuşacağız neler. Birçok hikayemiz var, yapacağımız birçok keşif var hep birlikte. Dilerseniz sözü çok fazla uzatmayalım. Selanik Halkidiki bölümü başlasın. Sıcakkanlı Selaniklilerden ilk merhabamızı aldık. Burası öyle bir şehir ki birçok medeniyetin hikayesi adeta üst üste yazılmış. Bu da demek oluyor ki bizi hareketli bir keşif macerası bekliyor. Ama önce yerel lezzetlerle biraz güç toplamaya ne dersiniz? Hem de öyle bir lezzet ki bize hiç de yabancı değil. İncecik baklava yufkasından ilham alınarak geliştirilmiş. Galiba geldik. Küçük samimi bir yere benziyor. Bakalım içeride bizi nasıl bir tat bekliyor. Selanik'e tatlı bir başlangıç yaptık. Selanik'in en güzel lezzetlerinden, en güzel tatlılarından, simgesel tatlılarından bir tanesi nedir diye soracak olursanız birçok Selanikli Trigona Panorama diyecektir. Trigona aslında Yunanca'da üçgen anlamına geliyor sevgili arkadaşlarım. Elimde görmüş olduğunuz tereyağda kızartılmış, daha sonra şerbete bulanmış ve içine pastacı kreması eklenmiş bir çeşit tatlı. Elimdeki boyutları var, daha büyük boyutları da var. Ben sizi nereye getirdim? Trigona Elenidi'ye getirdim. 1960'lı yıllardan beri faaliyet gösteren bir pastane. Öyle ki bu tatlının Selanik'in simgesi haline gelmesinde de rolü oldukça büyük. Son derece kompakt, küçük bir alan. Çok da oturma alanı bulamayacaksınız ama lezzetini denemek için benim yaptığım gibi alıp rıhtıma çıkarak bu güzel gün batımının tadını çıkarmak isteyebilirsiniz diye seyahat notlarınıza eklenmesini de vurgulayarak gezimize devam etmeye davet ediyorum sizleri. Ve Trigona Parano Elenidis, Anadolu'dan Yunanistan'a göç etmiş bir ailenin oğlu. Başlangıçta bir sütçü. Selanik'te kapı kapı dolaşıp güğümle süt satıyormuş o dönemlerde. Sonra işler büyüyünce Selanik merkezin yukarısındaki Panorama semtinde Lux adı verilen bir sütçü dükkanı açıyor, krema satıyor kendisi. Yok, o Lux değil, bu Lux. Sonrasıysa inovasyon. Kremayı çıtır yufkayla buluşturma kararı. Oluyor size bugünkü panoramanın üçgenleri. Hazır keşfe lezzetlerden başlamışken Kapani pazarına geçmeden hemen önce elimdekini hızlıca bitiriyorum. Çok az bekleteceğim sizi. Bayağı iyi. Pastacı kreması çok güzel. Buladım. Size Kapani pazarını göstermek istemiştim. Fakat her ne kadar açık gösterse de sabah saatlerinde tabii ki daha aktif, daha hareketli. Şu anda kapatmışlar, gitmişler yani. Yoğun bir balık kokusu da var bu arada. Ama ben yine de bilgiyi vermeden geçmek istemiyorum. Zira siz geldiğinizde haritanıza pinleyip sabah erken saatlerde demek ki öyleymiş. Gelip Kapani pazarını da ziyaret edebilirsiniz. Çünkü şehrin gerçek halk yaşamı pazarlarda daha çok hissediliyor bildiğiniz üzere. Her ne kadar şu an kapalı olsa da. Kapani ismi bizim un kapanı arkadaşlarım. Gerçekten.
İstanbul'daki un kapanı olmuş size kapanı kapani. 15. yüzyılın sonlarında Selanik'in Osmanlı dönemindeki ilk yıllarındayız. Sabahın erken saatleri. Gün daha yeni ağarıyor. Selanik'in limanına mallar geliyor, çuvallar indiriliyor, tüccarlar pazarlık ediyor. Şehrin mutfağına girecek temel ürünler burada el değiştiriyor. İşte un kapanı adı da bu dünyadan geliyor. Kapanlar Osmanlı şehirlerinde un, tahıl ve benzeri temel ürünlerin toplandığı, satıldığı ve denetlendiği önemli ticaret merkezleriydi. Zamanla Kapani de değişti. 20. yüzyılın başlarında artık sadece un değil, şehrin günlük hayatında ihtiyaç duyulan pek çok ürün burada satılıyordu. Sonrası ise 1917, Selanik'in büyük yangını. Şehrin merkezinin büyük bölümü yandı ve Kapani de yeniden şekillendi. Bugün aralarında dolaştığımız bu küçük dükkanlar, geçitler ve çarşı dokusu da büyük ölçüde bu yeniden yapılanmanın izlerini taşıyor. Yani burası aslında hiç değişmemiş bir pazar değil. Değişe değişe yaşamaya devam etmiş bir pazar. Şu anda her ne kadar ismi farklı geçse de Agora Villali diyorlar. Aslında gerçek adı bu. Kapani olarak biliniyor ve özellikle sabah saatlerinde taze meyve sebze ve balık satışı da gerçekleştiriliyor. Yerel bir pazar, halkın nabzını tutmak için. Ne kadar parladım. Nur indi yüzüme. Önemli pazarlardan bir tanesi diyorum. Çok parladım. Sahile doğru çıkalım dilerseniz. Saati bir şeye benzettiniz mi? Hadi size bir düşünme süresi 3 saniye. Cenevre bölümünü izleyenleriniz yakaladı. Farkındayım. İzlemediyseniz de hiç sorun değil. Bu bölüm bittikten sonra gidip ona da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Oradaki çiçek saate çok benziyor. Aristo saati bu. Burası bir çeşit buluşma noktası. Selanikliler saatin oradayım dediğinde anlıyor. Şey gibi, Kadıköy'de boğanın önündeyim demek gibi benzerleri çok çoğaltılabilir. Her şehrin kalbinin attığı önemli meydanları vardır biliyorsunuz. Şu an Aristoteles meydanındayız. Aristoteles aslında Halkidikili sevgili arkadaşlar. Orada yer alan antik Stegia'da dünyaya gelmiş vakti zamanında. Dolayısıyla bu meydana bu ismin verilmesi de tesadüf değil takdir edersiniz ki. Aristoteles 17 yaşında Platon'un okuluna Atina'ya gidiyor arkadaşlarım. Önemli bir düşünür. Günümüz felsefesinde de sadece felsefe de değil aslında tıp, coğrafya gibi birçok bilimde ön plana çıkmış bir isim. Milattan önce 4. yüzyıl Atina'sı. Aristoteles'in genç yaşta katıldığı bu akademi bugünkü anlamda bir üniversite değil. Ne amfiler var, ne sıralar, ne de bugün bildiğimiz gibi felsefe bölümü, biyoloji bölümü diye ayrılmış fakülteler. Akademinin bulunduğu alan aynı zamanda kutsal bir koruluk. Gençler burada spor yapıyor, birlikte vakit geçiriyor, gölgeli yürüyüş yollarında matematikten geometriye, astronomiden siyasete ve ahlaka kadar pek çok konuyu tartışıyorlar. İnsanlar gelip dinleyebiliyor, hatta bazı tartışmalara müdahale edebiliyorlar. İtiraz etmek, soru sormak ve karşı fikir üretmek eğitimin bir parçası. Ve tam bu sırada bütün bu düşünce dünyasının birkaç yüz kilometre kuzeyinde Makedonya'da bambaşka bir hareketlilik var. Bir krallık yeniden güçleniyor. Ve güneyde yer alan Yunan şehir devletleri üzerindeki Makedon etkisi giderek artıyor. O dönem 2. Filip Bey var. Büyük İskender'in babası oluyor. Büyük İskender'i eğitmesi için Aristoteles'ten rica ediyor. Aristoteles, Büyük İskender'in eğitmeni, öğretmeni oluyor. Hatta rivayet edilir ki daha sonraları imparator olduğunda Büyük İskender'in bilime bu kadar önem vermesi ve bilim insanlarını koruyup kollamasının nedeni de hocası Aristoteles'miş. Günümüzde bu meydan cıvıl cıvıl birçok alışveriş yerine ev sahipliği yapıyor. Birçok insan buraya gelip gün batımında özellikle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Şimdi sizleri güzel bir Selanik gün batımıyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir
Bir İzmirli olarak evime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Burası 2300 senedir ayakta kalmış bir şehir. Ondan bahsetmek lazım. Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul, yani o dönemin Konstantinopolis'inden sonra ikinci derecede önemli ticaret merkezlerinden bir tanesiymiş. Termaikos Körfezi'ne bakıyor. Ticari anlamda denizcilik faaliyetleri için o dönemde de çok önemliydi. Ama sadece bununla sınırlı değil sevgili arkadaşlarım. Çünkü Balkanların önemli ticaret hatlarından bir tanesi olan Egnatia yolunun geçtiği şehir o dönemlerde bu bölge. Bu nedenle de imparatorluğun son derece önem verdiği şehirlerden bir tanesi konumundaydı. Nikis Bulvarı boyunca Büyük İskender Parkı'na doğru ilerlerken sahil iyice canlanıyor. Yönümüz Beyaz Kule ama ileride bir korsan gemisi bize göz kırpıyor. İsmi Arabella. 1935'te ahşap olarak inşa edilmiş, 2. Dünya Savaşı'nda ise mayın tarama gemisi olarak görev yapmış. Bugünse bambaşka bir hayatı var. Beyaz Kule'nin önünden her gün yaklaşık yarım saatlik turlarla Körfez'e açılıyor. Biletler yetişkinler için 7, 12 yaş altı çocuklar için 4 euro. Bir diğer alternatif ise Black Pearl. Burada giriş ücreti alınmıyor ama kişi başı minimum 10 euro harcama şartı var ve seferler 90 dakikada bir düzenleniyor. Korsan gemisi kendi hikayesinin peşinden Körfez'e açılırken biz kıyıda yürümeye devam edelim. Selanik'in yüzyıllardır değişen hikayesine sessizce tanıklık eden o kuleye yaklaşalım. Her şehrin hafızası vardır. Kimi zaman taş duvarlarda, kimi zaman eserlerde karşımıza çıkar. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Beyaz Kule'de simgesel bir eser olarak Selanik'in tarihini bize fısıldıyor. 1400'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun şu an bulunduğumuz toprakları fethetmesiyle beraber daha önce bu bölgede Beyaz Kule'nin yerinde bulunan Bizans eserini arkamda görmüş olduğunuz yapıyla değiştirdiği biliniyor. Tabii o dönemde bu kule denizi gözetlemek için denizden gelecek herhangi bir tehlikeye karşı bir çeşit önlem niteliğinde faaliyet gösteriyor. Ama gel zaman git zaman 19. yüzyıla gelince hikaye biraz enteresanlaşıyor. Çünkü o dönemde sevgili arkadaşlarım özellikle 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kapatması ve Yeniçerilerin idam edilmesiyle anılmaya başlıyor kule ve bu kulede infazların gerçekleştiği biliniyor. Öyle ki halk artık bu kuleye Beyaz Kule demek yerine Kanlı Kule demeye başlıyor. İmparatorluk o dönemde Kanlı Kule denmesinden rahatsız oluyor. Kulenin beyaz renge boyanması simgesel bir anlam kazanıyor. Yöneticileri mahkumlardan bir tanesiyle anlaşıp birkaç ay içerisinde kuleyi tamamen beyaza boyamasını, bunun karşılığında affedileceğini öne sürüyor. Bu anlaşma neticesinde kule gerçekten artık bembeyaz bir hal alıyor. Yapı baki ama insanlar değişiyor. Koşullar, şartlar tamamen değişiyor. 1912'de Selanik'in Yunanistan Krallığı'na katılmasıyla birlikte Beyaz Kule'nin rolü de değişmeye başladı. Artık Osmanlı savunma sisteminin bir parçası değil, yeni devletin elindeki bir kamu binasıydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında arkeolojik kazılardan çıkarılan eserlerin saklandığı bir katı oldu. Daha sonra hava savunma birimine, meteoroloji laboratuvarına ve izci gruplarına da ev sahipliği yaptı. Bugünse kulenin içinde Selanik'in kuruluşundan modern dönemine kadar uzanan kalıcı bir sergi bulunuyor. 1 Nisan ila 31 Ekim tarihleri arasında kule her gün sabah 8 akşam 8 saatleri arasında açık. Son giriş kapanıştan 20 dakika önce. Kulenin en güzel kısmı ise bence en üstte sizi bekliyor. Selanik'in büyük bölümünü yukarıdan görebiliyorsunuz. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. Güneş ufkun ardından yavaşça kaybolurken biz de sahil boyunca akşam yemeğimize doğru ilerleyelim. Bu akşam geleneksel bir Yunan tavernasında sofraya oturacağız. Ama gün bitmeden bu körfezde yüzyıllardır anlatılan hüzünlü ve öfkeli bir deniz kızının hikayesine de kulak verelim. Dilerseniz sizi M.Ö. 300'lü yıllara götüreyim. Büyük İskender o dönemde Makedonya İmparatorluğu'nun önemli komutanlarından bir tanesi. Makedonya İmparatorluğu'nun önemli komutanlarından bir tanesi. 32 yaşında hayatını kaybediyor Büyük İskender. Taht kavgaları başlıyor tabii ki. Kasandros sahneye çıkıyor. Azimli biri, kararlı biri ve bu gücü almak için Büyük İskender'in üvey kardeşi Tessalonike ile evleniyor. Kasandros bu toprakları Selanik yapan kişi oluyor o dönemde M.Ö. 300'lerde ve eşinin adını Tessalonike'den gelecek şekilde Tessaloniki ismini veriyor bu şehre. Üvey kardeşinin ölümünden sonra büyük bir yas içerisine giren ölümsüzlük şarabını içen Tessalonike bir anda deniz kızına dönüşüyor ve Ege Denizi'nde yaşamaya devam ediyor. Günümüzde de yine bu efsane der ki Terma Körfezi'ndeki gemileri her gece ziyaret edip Büyük İskender öldü mü diye sorarmış. Eğer gemideki tayfalar Büyük İskender ölmedi derse o gemiye hiçbir şey yapmaz. Fakat gemi tayfaları eğer öldü artık Büyük İskender yok derse büyük fırtınalarla bu gemileri cezalandırırmış.
Aman aman. Aman 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 aman. Aman aman. Kassandros'un Tessaloniki ile evliliği ve şehre ismini vermesi aşk mıydı yoksa iktidarını meşru kılmak için yaptığı bir hamle miydi bilinmez. Yorum sizin. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da bu dakikaya kadar birlikte olduğumuz için benzer bölümlerde yeniden buluşabilmemizin en kolay yolunun kanala abone olmak oldu. Beğeni bırakmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın ki üzerine birlikte sohbet edebilelim. Bizse karanlık çöken Selanik'in bol ışıklı sokaklarına sapalım ve Full to Meze'de Yunan mutfağını keşfetmeye devam ederek bu bölümü noktalayalım. Bir sonraki bölümde Roma'nın izlerinden Atatürk'ün Selanik'ine, şehrin ünlü tavernalarından Anapoli'nin yokuşlarına uzanıp keşfe devam edeceğiz. Yeniden görüşene dek bol uçuşlar. 50 euro ve üstü alıp kapı açık. Nasıl açık?